İyi akşamlar efendim. Adnan Oktar'la Baş Başa isimli programımıza hoş geldiniz. Bu akşam yine özel bir misafirimiz var. Kendisini sizlere tanıtmadan önce dilerseniz yine hangi kanallardan birlikte yayın yaptığımızı size iletmek istiyorum. Bu akşam Çay TV ve Kahramanmaraş Aksu TV'de yayındayız, ortak yayındayız. Bunun dışında radyo kanallarından da bu programı canlı olarak takip edebilirsiniz. Bu kanallar ise şunlar: Ilgın FM Konya 97.4 frekansından yayın yapıyor. Yıldız FM Tekirdağ 87.7, Genç FM Karaman 93.3, Adıyaman Asu FM 96.0, Mavi Karadeniz Radyo 106.4, Radyo 37 Kastamonu 95.2, Radyo Star Aksaray 94.0, Emek Radyo Mardin 101.0, Radyo Enerji Ordu 90.0, Keyif FM Nevşehir 92.7. Bu radyolardan da yayınımızı canlı olarak takip etmeniz mümkün. Hocam dilerseniz misafirimizi tanıtarak yayına başlayalım inşallah. Welcome, Rabbi Yehuda Glıck from Jerusalem. Can we know you a little bit? Good evening, Mr. İyi akşamlar Oktar. Sayın Adnan Oktar. Good evening, Ali. Good evening to all the people who are watching us today. Bizi izleyen herkese iyi akşamlar. All around the world. Dünyanın her yerinden bizi izleyenlere iyi akşamlar. It is really a very special honor, but as I said, my name is Rabbi Yehuda Glıck. I am from Jerusalem. I am the former director of the Temple Institute in Jerusalem, and I am presently the chairman of the Organization for Human Rights on the Temple Mount, and the chairman of the foundation, the Temple Mount Foundation in Jerusalem. So, Yehuda Glıck kendisinin ismi. Kudüs'ten geliyor beyefendi ve Tapınak Enstitüsü isimli kuruluşun bir önceki müdürü kendileri. Şu anda da İnsan Hakları kuruluşunun kurucu başkanlığını yapıyor bu şekilde. Evet. Yes, please. Okay, basically, as we all know, the past century, the world has gone through major changes. We see miracles. I can be on a boat in Turkey and pick up a plastic item and talk to somebody on the other side of the world. And these are miracles. These are miracles that we have seen in the past century. And we refer to them as only natural. But these are miracles. And just like these miracles are happening all over, if my great-grandmother would come to my kitchen, she wouldn't recognize the dishwasher, the microwave, and the refrigerator. Sure. And so too, these things that we refer to are natural, are showing us that we are in a very special, unique era. Şöyle diyor kendisi, büyük değişimler oldu bu yüzyılda, çok büyük mucizeler oldu. Son yılda özellikle gördüğümüz şeyler çok mucizevi. Bunlar mesela teknolojik gelişimler, insanın bir plastik bir parçayı eline alıp dünyanın öbür tarafındaki bir insanla konuşuyor olması. Mesela benim anneannem gelseydi diyor, şu anda diyor ne bulaşık makinesini tanıyabilirdi, ne buzdolabını tanıyabilirdi. Son derece mucizevi gelişmeler bunlar. Maşallah. And just as we see this in technology, it's 10 times more true in human history. We see in the past century how words of many prophecies have come out of the book and have materialized and become reality. The Jewish people have come back to their homeland, to Israel. And Jerusalem is becoming a city which will be the capital of God in the world. I want to say that I've come to Turkey for a few days by the invitation of Mr. Oktar. And I really see how he and his foundation are very, very great lovers of Israel and lovers of the Jewish people. The more they study Torah, the more they recognize the Jewish people and the more they honor the Jewish people. And for this I really want to express my great thanks. Şöyle diyor, bütün bu gelişmeler teknolojide olduğu kadar insan tarihinde de aynı mucizevi gelişmeler oldu. Bütün kehanetler kitaplardan ortaya çıktı ve gerçek oldu. Museviler ana vatanlarına, yurtlarına geri döndüler. Kudüs Allah'ın başkenti oldu şeklinde söylüyor. Türkiye'ye geldiğimde de sizi
İsrail'i ve Musevileri ne kadar çok sevdiğinizi ve bizi ne kadar daha da çok tanıdıkça bize ne kadar daha çok yaklaştığınızı gördüm diyor. I want the people, the Jewish community of Turkey, to recognize the fact that Mr. Oktar is a very close friend and a true spiritual lover of God. In Israel, in Jerusalem, the city chosen by God Himself, we have the Temple Mount. Now, the Temple Mount is recognized as the place chosen by God to build the Holy Temple. Solomon builds the Holy Temple there, and then the second temple stands there. Other religions refer to the Temple Mount as holy to them, the Christians and the Muslims. And some people think that if a place is holy to all religions, it's a dangerous place. And we are coming to say that the truth is the opposite. A place, the Temple Mount, which is the holiest place in the world, where God began the creation of the world, should be a center of religious tolerance. And as Mr. Oktar said, and I agree with him, it should be a place of freedom of prayer and freedom of worship for all religions. And our goal should be to study the heritage of the Temple Mount and to understand the concept of building God's house. And as God said in the book of Isaiah, my house will be a house of prayer for all nations. Şu şekilde söylüyor. Ben gördüm ki buraya geldiğimden beri ve bunu bütün Türkiye'nin de bilmesini, duymasını istiyorum. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları bizim çok yakın arkadaşlarımız ve kendisi Allah aşığı bir insan. Maşallah. Ve tabii ki Kudüs Tapınağı var. Allah burayı Hazreti Süleyman'ın vesilesiyle bu tepeye, bu kutsal tepeye Kudüs Tapınağı'nı yaptırmış. Ve tüm dinlere burada ibadet edilmesi kutsal bir yer olarak müsaade edilmiş. Bazıları da bunun tehlikeli olabileceğini söylüyor. Ancak biz bunun tam tersini söylüyoruz. Bunun dini hoşgörünün merkezi olduğunu insanlara anlatıyoruz. Ve insanlar da serbestçe, özgürce orada bütün dinin, Hristiyanların, Musevilerin, Müslümanların ve tüm dine, tek tanrı dine ibadet edenlerin hepsinin orada rahatça ibadet edebilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İbadet özgürlüğü olmalı. Ve Süleyman'ın tapınağının mirasının anlaşılmasını ve bu kavramın açıklanmasını hedefliyoruz. Maşallah. And as I said, I am the chairman of the Organization for Human Rights in the Temple Mount. Unfortunately, people have been using the Temple Mount to bring a bad name for Islam. From the Temple Mount, there are some people who are promoting violence instead of promoting love in the name of God. And I was very happy to hear that Mr. Oktar condemned those who are using the mosque, Al-Aqsa Mosque, for violence, because this Temple Mount should be a place where all those who are faithful in God should pray to God and worship God on the Temple Mount. And this is what our organization is trying to do, to promote freedom of spiritual, religious prayer and religious practice on the Temple Mount. Daha önce İnsan Hakları Organizasyonu'nun başkanının olduğunu söylemiştim. Maalesef Kudüs Tapınağı'nın olduğu yerde bazı insanlar terörü destekliyor, Ancak Sayın Adnan Oktar'ın sizin böyle bir şey tamamen karşı olduğunuzu biliyorum. Çünkü burasının bütün dinlerce kutsal olması ve burada insanların serbestçe ibadet edebilmesi gerekliliğini biz bu organizasyon olarak insanlara anlatıyoruz. Maşallah. And the Temple Mount Heritage Foundation is there to educate mankind and tell people that the Temple Mount, which is the holy place, which God chose to begin the foundation stone and the creation of the world. And Mr. Oktar is the biggest, faithfulest man in the world who promotes the belief in creation. And creation begins on the Temple Mount. And the Temple Mount heritage is trying to teach this concept to all of mankind. And we are bringing people to the Temple Mount. We are guiding people on the Temple Mount. And we are teaching that the Temple Mount teaches the roots of
God in the world. Creation as the roots of the world, as the roots of God's presence in the world from the Temple Mount. Diğer bir organizasyon olarak da Kutsal Tapınak Mirası organizasyonları var. Bunun da biz burada insanları eğitiyoruz diyor. Kutsal tapınağın kutsal bir yer olduğunu ve buranın Allah'ın seçtiğini öğreniyoruz diyor. Ve Sayın Adnan Oktar da dünyada yaratılışın en büyük savunucularından, en inançlı insanlardan bir tanesi. Yaratılış da gerçekten tam bu tapınak tepesinde başlıyor diyor. Ve bunu buraya ziyaret eden insanlara bunu öğretiyoruz, eğitiyoruz diyor. Maşallah. And what we're trying to say, and the Temple Institute of course is trying to prepare the actual building of the house of prayer for all nations. But the concept of what I'm trying to do, and the purpose of my meeting with Mr. Oktar and the foundation, that beautiful foundation and the beautiful people that are running the foundation, is trying to unite together, because our goal is to announce to the world, God is one, His royalty is one, His name is one. Or as you say it in the Quran, Allahu Wahad, Allahu Sammad, Lam Yallad wa Lam Yullad. God is one, God is eternal, and this is and our dream is to announce it, united announce it to the world. And this is what our foundation is trying to do together, and this is why I'm here today in Turkey. Kutsal Tapınağın tekrar inşasıyla ilgileniyoruz ama bunun yanı sıra esas benim burada sizlerle buluşmamdaki amacımız birlik olmak. Biz Allah'a inanan insanlar olarak, tek bir Allah'a inanan insanlar olarak bunu bütün dünyaya duyuralım diyor ve kendisi tekrar Kur'an-ı Kerim'den bir sure söyleyerek İhlas Suresi inşallah. I want to thank Mr. Oktar. Size çok teşekkür ediyorum. For supporting this Bizi desteklediğiniz için. belief. Maşallah. To thank him for calling people Maşallah. to allow freedom of religion on the Temple Mount. Maşallah. Kutsal Tapınak'ta ibadet çağırmanız için size çok teşekkür ediyorum diyor. I want to thank him for supporting Maşallah. building the house of prayer for all nations in the Temple Mount. Maşallah. And I want to thank him for uniting and passing the message on that God is one, His name is one, and His royalty will be one by shaking hands one another. Maşallah. Ve ellerinizi sıkarak bu mesajı, Allah'ın bir olduğu mesajını insanlara ulaştırdığınız için size teşekkür ediyorum diyor. Elhamdülillah. And I want to thank him for calling people to support all Ve of bizi our desteklemeye, insanları helping us desteklemeye promote these great concepts. çağırdığınız, desteklemeye çağırdığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir kısım insanlar Musevilerin, Hristiyanların, Müslümanların birbirine düşman olmasını, savaşmasını, birbirlerine kanını dökmesini istiyorlar. Bu şeytanın bir oyunudur. Hristiyanlar da, Museviler de, Müslümanlar da kendi inançlarını, kendi bildikleri gibi yaşayacaklardır, ayrı ayrı. Fakat birbirlerine dostça ve kardeşçe yaklaşacaklardır ve muhabbet içinde. Biz burada imtihana geliyoruz dünyada. Tabii her din kendisinin hak olduğunu düşünür. Biz de Müslüman olarak hak bir dine mensup olduğumuza inanıyoruz. Ama bir Musevi de kendisinin tabii dininin hak olduğuna inanır. Bir Hristiyan da kendi dininin hak olduğuna inanır. Hepsine saygı duymak lazım. Dolayısıyla hepsine ibadet özgürlüğü vermek lazım. Hepsinin kardeşçe bir arada yaşamalarını sağlamak lazım. Birbirlerine düşürmeye kalkan şeytani organize hareketlere karşı da çok uyanık ve dikkatli olmak lazım. Some people wants that Christians, Jews and Muslims they fight with each other. Unfortunately, but this is a game of the devil. For all of them, Christians, Jews and Muslims, they are going to worship to Allah in their own path, with their own way. But while doing this, they're gonna behave very friendly, like brothers to each other. We are going to live like friends, like close friends. Of course, each member of the religions, they believe that their path is the right way. Their path is the right path. But of course, we're going to be respectful to all of them. And freedom of worship should be established, inshallah. And we should be cautious of those people who want to play some satanic games. So we should be very careful about those people.
Bu Hazreti Süleyman'ın mescidinin kurulması konusunda da, yani yeniden mescidin inşası konusunda da aman aman yaklaşmayın. Yani eğer yaklaşıyorsanız Deccal ordusu olursunuz. Müslümanlar zaten haşa Deccal ordusudur. Yahut Museviler Deccal'in adamlarıdır. Yahut Hristiyanlar Deccal'in adamıdır şeklinde inananlar birbirine düşürmeye kalkan şeytani bir düşünce var. Bir kere bu insanlar hepsi Allah'a kul olmak için gayret eden insanlar. Takdir Allah'ındır. Biz ahirette Cenab-ı Allah'ın huzuruna gittiğimizde Allah bizim konumumuzu takdir edecektir. Fakat bu dünyada ehli kitaba karşı düşmanlık haramdır. Yani onlarla dostane, sevecen ve kardeşçe yaşamakla biz mükellefiz. Ticaret yaparız, birlikte yer içeriz, kardeşçe yaşarız. Herkes kendi ibadetini yapar. Herkes kendi inancını serbestçe ve özgürce yaşar. Dolayısıyla kimsenin de birbirine inancına müdahalesi de mevzu bahis olmayacağına göre birbirlerinden dostça ve kardeşçe yaşamalarının önünde hiçbir engel yok. Kur'an'a göre de bu böyledir, sünnete göre de bu böyledir. Resulullah zamanında son derece dostane, sevgi dolu Hristiyanlar da, Museviler de, Müslümanlar da iç içe kardeşçe yaşamışlardı. Regarding the issue of rebuilding the temple of Süleyman's Masjid, some people say that don't come closer, you're going to be the army of the Dajjal, the Antichrist. For example, they say the same thing for the Jewish people, they're going to be the army of the Dajjal. And this is a game, of course. This is a game played by devil, organized by devil, who wants the believers to be enemy to each other. All of them, all the believers, they want to be good. They want to do good things for Allah, and of course, Allah is going to give the justice. Allah is all justice. Allah is going to decide in the hereafter about them. And in the Holy Quran, it is forbidden. It is unlawful to be enemies to the people of the book. It is not allowed. We have to behave them in the most compassionate with brotherhood, and we're going to do commerce, we're going to do business with each other, and we're going to sit and eat and talk to each other all together. And everybody does their worships. Everybody lives their belief. Nobody intervenes with another one. So in this way, there is no limit. There's nothing that can stop us to live and worship all together. And it is the same thing according to the Sunnah of our Prophet, according to the application of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In the time of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, everybody, Jews and Christians and Muslims, they were living all in harmony and peace all together. Bir de Museviler peygamber soyudur. Hazreti İbrahim soyudur. Onları şeytan yeryüzünden yok etmek istiyor. Onun için Hitler'i görevlendirdi şeytan. Mussolini'yi görevlendirdi. Böyle sapkın işte neonaziler, dazlaklar gibi kişileri şeytan görevlendirdi. Müslümanlar böyle zulüm şebekelerine karşı hakkı ve mazlumları savunmakla mükelleftir. Dolayısıyla ne ehli kitaba, ne Hristiyanlara, ne Musevilere hiç kimsenin zulmetmesine müsaade etmeyiz inşallah. Ne de Müslüman kardeşlerimize. Jews are the descendants of the prophets. They are they are the grandsons of Prophet Abraham alayhi salam. And devil wants to demolish, they wants to remove away the Jews from the earth. And Hitler, for example, the devil used Hitler, Mussolini, neo-Nazis, and that kind of organization as a tool to murder Jews in the past, in the time. And of course, Muslims their obligation and their responsibility are to protect and defend the book of the people of the book. We would not allow anyone to offend to the people of the book, including Jews and Christians. Yani ne Hitler türü devlet terörüne ne de sivil teröre hiçbir şekilde inşallah müsaade etmiyoruz ve etmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Neither a governmental terror which is organized by Hitler nor a civil terror will be allowed, inşallah. İnşallah.
Hazreti Süleyman'ın mescidinde inşallah orada çok geniş arazi var. Güzel bir yer var. Var mı? O filmi gösterebiliyor muyuz? Fotoğrafını. Yok. Tamam, mühim değil. Ben geçenlerde göstermiştim. Çok geniş, rahat arazi var. İnşallah oraya Hazreti Süleyman'ın mescidini kuracağız. Diğer Hazreti Davut'un mezarının yanına da inşallah oraya da bir mescit kuracağız. Bütün inananlar orada rahat rahat özgür ibadet edecekler inşallah. Müslümanlar için bölüm de olacak, Museviler için de bölüm olacak, Hristiyanlar için de bölüm olacak. İnananlar orada özgürce ibadetlerini yerine getirecekler. Kur'an'da övülen bir mescittir Hazreti Süleyman'ın mescidi. Hazreti Süleyman mescidi tarihe karışmış, yok olmuş bir mescit hükmünde değildir. İnşallah onu bütün ihtişamıyla, güzelliğiyle yeniden inşa edeceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. There is a very wide open area in that place. It's very comfortable, inshallah. We're going to build the temple of Süleyman's Masjid, inshallah, there. We're going to establish it there. And to the place of the Prophet David's tomb, there's a place as well. We're going to build a masjid there as well. And there's going to be a special section for Jews. They're going to worship there freely. And in the Holy Quran, the Süleyman's Masjid, the Holy Temple, is a place, is a beautiful place. It is said in the Holy Quran. It's a masjid. It's not considered as a disappeared place. So we're gonna build it for the freedom of worship for Jews, Christians, and Muslims all together. Evet. Kudüs Müslümanlar için de, Hristiyanlar için de, Musevi kardeşlerimiz için de kutsaldır. Kur'an'da övülmüş bir şehirdir mescidin bulunduğu Kudüs-ü Şerif. İnşallah Kubbetü's Sahra'nın bulunduğu, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu, inşallah Hazreti Süleyman'ın da mescidinin bulunduğu bu güzel toprakları da kardeşçe ve dostça inşallah yaşayacağız. Türk-İslam Birliği oluştuğunda özellikle tam bir huzur, tam bir güven çağı oluşacak inşallah. Her devlet kendi içinde bağımsız olacak. İsrail'de bağımsız olarak yaşayacak. Türkiye milli sınırları içerisinde, kendi sistem içerisinde yaşayacak. Bütün devletler kendi milli sistemlerini koruyarak kardeşçe ve barış içinde yaşayacaklar inşallah. For Muslims, Jerusalem is a holy city. It's very important for Muslims. In this place there's Kubbetü's Sahra, Mescid-i Aksa, and inshallah there's going to be the temple of the Süleyman's Masjid there. And this land is going to be a place where all the people, Christians, Jews, and Muslims will live in harmony and peace and all together with brotherhood. And inshallah, when the Turkish Islamic unity will form, there is going to be an age of comfort, of peace, inshallah. And all the nations, all the governments will be independent in their self. All the nations, they will keep their national systems. And inshallah, we're going to live all together with peace and brotherhood. İnşallah. İsrail'de inşallah o bütün duvarları, İsrail'i çevreleyen duvarları yıkayacağız. Filistinliler de tam özgür olacak. İsrailler de tam özgür olacak. Filistinlilerle İsrailleri kucaklaştıracağız inşallah. Çok sevinçli olacaklar inşallah. All the walls that are surrounding Israel will be demolished, will be collapsed. We will collapse them all, inshallah. And there's going to be freedom for Palestinians as well. We're going to take Israelis and Palestinians all together and make them hold each other, inshallah. İnşallah. As a summary, there's going to be a whole happiness, inshallah, all together. Evangelik masonlar, Müslüman masonlar, yine bazı Hristiyan mezheplere mensup masonlar, hatta bir kısım yine Musevi gibi görünen fakat mason olan bazı kişiler işbirliği yaparak Müslüman, Hristiyan, Musevi kardeşliğini engellemeye çalışıyorlar. Biz bu masonların oyununu inşallah yıkacağız. Mescidin kurulmasını var güçleriyle durdurmaya çalışıyorlar. İnşallah bütün güzelliğiyle, ihtişamıyla hem mescidi kuracağız hem de Hazreti Süleyman devri gibi orayı olağanüstü güzel hale getireceğiz. Bütün Kudüs'ü böyle bağlık, bahçelik, yeşillik çok muhteşem ve çok güzel hale getireceğiz inşallah. İnşallah. There are some evangelic Masons, Freemasons, Christians Masons, and some
Muslim Masons as well. They are trying to stop the rebuilding of the Holy Temple. But inshallah, we are going to reveal their game, their satanic game, and we are going to make this Holy Temple, this Holy Mount, a beautiful place. We're going to build gardens and beautiful trees, and inshallah, there's going to be a beautiful place. Eğer savaşmıyorsanız, kan dökmüyorsanız siz Deccal ordusu olursunuz. Fakat kan dökerseniz sağlam adamsınız gibi bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Bu çok çirkin, şeytani bir oyun. Bu oyuna hiç kimse gelmez. Başında da barış olacaktır, sonunda da barış olacaktır. Hiçbir dönemde tek damla kan akmayacaktır inşallah Mehdiyet devrinde. Yani Tevrat'ta belirtilen Mesih bize göre Mehdi'dir. İnşallah onun zamanında tek damla kan akmayacak, bütün dünya kardeş olacak. Barış, sevinç ve mutluluk içinde yaşayacaklar inşallah. İnşallah. They are trying to give a very dirty message, like if you're not making war, if you're not struggling, you're gonna be the army of Dajjal. If you are pouring blood, so you are the good guys. They say that's a very dirty message of them. But inshallah, at the time, in the end times, at the times of Hazreti Mehdi aleyhisselam, not even a single blood will be shed. So this is going to be full of time of perfect peace, happiness, and brotherhood. And all the world, inshallah, will be brothers. You know that the prophet Isaiah, he says that all the nations will come to the Temple Mount and will look to go in the footsteps of God. And in chapter 60, he says that foreigners and the Gentiles will build the walls of God. And so too the prophet Zechariah in chapter 6. He says that people from far away will come to build the sanctuary of the Lord. I'm sure he's talking also about people from Turkey and also about people from the Philippines and from the United States together to build God's house. Because God said, my house will be a house of prayer for all nations. And he is referring also to leaders, kings of the Gentiles who support the Jewish roots and support the Jewish freedom of worship on the Temple Mount and the Jewish freedom of independence in Israel. İnşallah. Şöyle diyor, Hz. İsmail 60. bölümde uzaktan insanlar gelecek ve Hz. Süleyman Topa'nın duvarlarını tekrar yapacak diye bir bölüm varmış. Onu söylüyor. Türkiye'den gelecek, Filipinler'den gelecek, Amerika'dan gelecek ve sizin gibi krallar, yani Musevilerin özgürlüğünü, ibadet özgürlüğünü savunan, insanların ulusların ibadet özgürlüğünü savunan insanlar gelecekler ve orada hepimiz ibadet edeceğiz diyor inşallah. İnşallah yani Mesih, yani bize göre Mehdi'nin zuhurunda bütün insanlar bir çadırın altında toplanacaklar inşallah. Bu sevgi, muhabbet ve kardeşlik çadırı olacak. Herkes ibadetlerini özgür yapacaklar. Herkes mutlu olacak, sevinçli olacak. Tabii ki Musevilerin güvenliğini, mal güvenliğini, her türlü güvenliğini Hristiyanların da, Müslüman kardeşlerimizin de tam anlamıyla sağlayacağız. İnşallah öyle bir dönem olacak. Bizler de tabii Mehdi öncüler olarak bu görevi yapmak için elimizden geleni gayreti gösteriyoruz ve göstereceğiz de inşallah. Inshallah, with the coming of the Mehdi aleyhisselam, in Islam we say Mehdi, but in Torah you say the Messiah, inshallah. With the coming of Messiah, we're going to be all come together under a tent. And this is going to be a tent of love and brotherhood. And there's going to be a perfect freedom of worship. We're going to be all happy. And of course we will provide the security of life and property of the people of the book, including Christians, Jews and Muslims. And it will be definitely established. And as being the leaders of Mehdi, the Messiah, we are inshallah try our best to establish this responsibility inşallah. Tevrat'ta da Mehdi çok detaylı anlatılır. Mesela Rab korkusu ruhu üzerinde olacak. Rab korkusu hoşuna gidecek. Yani Allah'tan çok korkacak. Allah'a yakın olan Mehdi tarafından yönetilecek. Yani Mesih tarafından, Mehdi Mesih tarafından yönetilecek. Halk Mehdi'yi bütün güzelliğiyle görecek diyor Yahya 33:17'de. Sen insanların en güzelisin diyor Mezmurlarda 45'e 2.
Mehdi yani Mesih sonsuza dek sevgi gösterecek. Yani cennette de insanlara inşallah sevgi gösterecek. Mesih yani Mehdi dönemi iyilik ve akılla egemen olacak. Yine akılda olağanüstü olan Mehdi Mesih tarafından yönetilecek diyor dünya inşallah. Mehdi'nin bazı özellikleri söylenmiş. Yani bazı kişilerden çok daha üstün olacağı söyleniyor. Mehdi Mesih'in fevkalade dindarlığı nedeniyle şeklinde devam ediyor konuşma. Mesela Mehdi Mesih Rabbe Allah'a güvenir diyor. Çok fazladır Mehdi'ye Mesih'e bakan Tevrat izahları çok fazladır inşallah. The explanations in the Holy Torah about the Messiah, the Mehdi alayhi salam, is too much. There are many examples of them. He gave some examples from the Mehdi alayhi salam. He says that the fear of God will be pleased to Mehdi, to Messiah. This is in the chapter 33 to 17. And Allah states, you are the most beautiful of the people. It is said in the Mezmur, the chapter. And the Messiah will give love eternally in the here and in the hereafter as well. And in his era, the Messiah, Mehdi's time, there's going to be goodness and the wisdom will prevail the world, inshallah. There, in a lot of places, a lot of chapters, you can see some explanations from the Holy Torah. He has given some examples of that. Yani sonucunda üç dinde çok rahat edecek inşallah Allah'ın izniyle. Çok mutlu ve kardeşçe, dostça birlikte yaşayacaklar inşallah. Inshallah. As a summary, all three religions will be living all together with perfect peace and harmony all together. İnşallah. We're hoping that this won't be in the future. We want it to be in the present. That all the nations should call in the name of God. That His name will be one, His royalty will be one, and He is one. And therefore it's so important that you are here and telling people that about freedom of worship on the Temple Mount. And it's so important condemning people who are using the name of Islam for promoting violence. And therefore it's so important the call of unity that's coming from your mouth. Biz bunun gelecekte olsun istemiyoruz. Şimdi hemen olsun istiyoruz diyor. Çok yakın zaten inşallah. En fazla 10 yıla kadar inşallah. Tüm insanlar Allah'a çağırsın, Allah'ın birliğine çağırsın. Çok önemli. Siz buradasınız ve bunu yapıyorsunuz. İbadet özünü savunuyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Maşallah. I want to just say one more thing. Next week, this week you celebrated the celebration of the Korban. You celebrated the holiday Eid al-Adha, which you remember when Abraham totally gives his faithfulness in God. And we in the tradition, Jewish tradition, this takes place on the Temple Mount. That a person should be ready to give God anything, his entire life. And this is the meaning of the Temple Mount. This is the meaning of the holiday that you celebrated. Next week, we will be celebrating Hanukkah. Hanukkah is the celebration where we mark the menorah. You know, the menorah, it's the golden lamp said that God has created, which every single day the high priest will light in the temple. And we celebrate Hanukkah, a very special thing, in the darkest week of the year, in the winter, when the day is short and the night is long. And we are celebrating the holiday of light. And we are saying that he who's connected to the light of God can bring light to the world. We put the menorah on our window and on our door, and we tell people, whoever is connected to the light of God will be able to bring light to the world, because the origin of light in the world is not the sun, the origin of light in the world is the light of God. Siz Kurban Bayramı'nı kutladınız. Burada Hz. İbrahim Allah'a olan inancını ispatlıyor. Tabii ki insan her şeyini vermeye, Allah'a her şeyini vermeye hazır olmalı. Bu kutsal bayramın anlamı tabii ki. Biz de Hanuka ismi verilen kendi bayramımızı kutlayacağız. Biz burada altı kollu şamdan yakıyoruz dedi, resmini gösterdi. Ve biz bu bayramı yılın en karanlık gününde, yani gecenin en uzun olduğu günde kutlarız diyor. Kapılarımıza, pencerelerimize bu şamdandan koyarız çünkü buradaki ışığın anlamı Allah'ın ışığıdır diyor. İnsanları aydınlatan güneş değil, Allah'ın ışığıdır diyor. Sembolik olarak öyle düşünüyorlar. Evet. And since I believe that there are so many people in the world who truly agree to what you say here about the need to unite all those who are faithful in God. Çok insan var diyor. Bu sizin söylediklerinize inanan diyor. İnşallah. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.
رب العالمين الرحمن الرحيم ملك أيوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والله ضالين. Amin. Maşallah, Amin. maşallah. Maşallah, La maşallah. ilahe illallah. Maşallah. Maşallah. Allah'tan başka ilah yok. Elhamdülillah, maşallah.